Arkadaşlar merhabalar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz parça üzerinde sizlere iki tane program göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Pocket, diğeri de Drill Recognition'lar. İsterseniz şöyle bir başlangıç yapalım. Tools'un içerisinde SolidCam, New, Milling. Frezelemeye geçiş yapalım. OK'leyelim. Ben parçayı şu şekilde konumlandırmak istiyorum. Parçam bu şekilde dursun. Koordinat sistemine tıkladım. Şuradan geldim. Select Face'i seçtim ve Top Center'ın seçili olduğuna dikkat ediyorum. Ve parçanın üst yüzeyine tıklıyorum. Ekseni istersem şu şekilde döndürebilirim. Yani z ekseni etrafında şu şekilde döndürerek parçanın tabloda nasıl durması gerektiğine karar verebilirim. OK. 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 Şimdi hedef otomatik olarak gördü. Sadece geride kütük kaldı. Kütüğe tıklıyorum. Burada box seçiliyken parçamı seçebilirim ve bütün değerlerin sıfır olup olmadığını kontrol edebilirim. İsterseniz pay da bırakabilirsiniz. Ben paysız yapıyorum şu an. Ve bunu da OK'ledim. Şu an 3'te tanımlı hale geldi. Artık cam yapmaya başlayabilirim. OK'ledim. Operation'a geldim. Mouse'un sağ tuşuna tıkladım. Add Minic Operation. Şimdi arkadaşlar burada iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi önce delikleri delip ondan sonra pocket'a geçebilirsiniz. Veya diğeri ki bazı firmalar bu yöntemi tercih ediyor. Bazıları da az önce söylemiş olduğum yöntemle işleme yapıyorlar. Bazıları da önce havuzları boşaltıyor. Delik operasyonlarına çok fazla işlem bırakmıyor. Havuzları boşalttıktan sonra delikleri deliyor. İkisi arasında şöyle bir fark oluşacaktır. Önce delikleri deldiğiniz takdirde puntalamayı en üst yüzeyden başlatmanız gerekecek. İsterseniz ikisini de birden gösterebilirim sizlere. Veya önden havuzları boşaltırsanız da bu sefer delikleri olmuş olduğu yüzeyden başlatmanız gerekecek. Şöyle yapalım. Ben önce Pocket Recognition'ı göstereyim sizlere. Add Menu Operation. Buradan geldim Pocket. Havuz sihirbazını aldım. Şimdi bu programın özelliği normalde havuz programında başladığı ve bittiği yüzeyleri bizler kendimiz seçiyorduk. Ama bu program sayesinde ona bırakmış olacağız. Buradan New dedim. Hatta arkadaşlar burada çok güzel bir özellik daha var. Normalde programın kendisi bütün bir datayı tarıyor. Datanın üzerindeki bütün havuzları çıkartıyor. Ama sizler isterseniz buradan filtreleme yapabiliyorsunuz. Ne gibi filtreleme yapabiliyorsunuz? Örnek veriyorum. 16'lık takım kullanacaksınız bu parça üzerinde. Mesela 16'lık takım çap 25'in üstündeki deliklere girmesini istiyorsun. Çünkü 25'in altındaki deliklerde 16'lık takım daha rahat dolaşamayacağı için kesme yaparken tırlama yapacaktır ve takımın ortasını yakma ihtimali oluşacaktır. Böyle durumlarda buraya minimum çap 25 olsun diyebilirsiniz. Minimum çap 25 olsun dedikten sonra parçayı seçmenizle beraber şu an bu parçanın üzerindeki 25'in altındaki hiçbir deliği havuz olarak görmeyecek. Ben bunu okeyledim. Takıma geldim. Seç dedim. Şuradan geldim. Bull Noise bir takım aldım. Takımın çapını 16, köşe radyüsünü 0.8 olarak yazıyorum. Ve bunu okeyliyorum. Level'a geldim. Bakın havuz programındaki gibi artık buradaki parametre açık değil. Buradaki parametre kapalı. Sizler açmak isterseniz açabilirsiniz ama genellikle açmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten otomatik olarak bütün havuzların derinliklerini gördü. Sadece buradan step down'a 0.4 mm veya 0.5 mm bir paso miktarı verin. Yeterli olacaktır. Program bitti zaten. Kaydet hesapla. Bakın şu an takım yollarını hesaplıyor. Takım yollarını çıkardı. Buradan simülasyonunu izleyebilirsiniz. Biraz daha hızlandırmak istiyorum. Bakın havuzlardan hiçbirinde derinlik belirtmedim. Çünkü buradaki havuzların hepsinin derinliği birbirinden farklı. Programın kendisi zaten otomatik olarak derinlikleri gördü ve bu şekilde işledi. Kaba boşaltmayı yaptı. Zaten bu programın özelliği bu. Yani Pocket Recognition, Drill Recognition'ın özelliği bu. Delikleri artık sizin seçmenize gerek kalmıyor veya havuzları sizin seçmenize gerek kalmıyor. Kendisi otomatik olarak parça üzerindeki bütün havuzları veya delikleri yakalamaya çalışıyor. Bazı durumlarda karmaşık parçalarda yakalayamadığı oluyor. Öyle durumlarda zaten sizin tekrardan Pocket programını kullanarak veya Drill programını kullanarak delik delmeniz veya havuz açmanız gerekebilir. Bunun da kontrolünü nasıl sağlarsınız? Program bittikten sonra yani simülasyon bittikten sonra en son şuradan kalan talaş analizi yaptığınızda alamadığı yer varsa zaten sizlere gösterecektir.
Arkadaşlar simülasyon bitti. Simülasyon bittikten sonra şu kısımdan kalan talaşları görmek istiyorum. Tıklıyorum ve buradan execute ediyorum. Bakın bana kalan talaşları gösteriyor. Gördüğünüz gibi bütün havuzlar işlemiş. Sadece delikler kalmış. O zaman hemen Drill Recognition'ı da göstereyim. Şimdi arkadaşlar Pocket'tan sonra Drill Recognition'ı yapabiliriz, uygulayabiliriz. Operation'a geldim. Mouse'un sağ tuşuna tıkladım. Buradan Add Minic Operation'ların içerisinden Drill Recognition'ı aldım. Buradan New diyorum. Zaten New devamla beraber bütün modeli taramaya başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi. Şu an modelin üzerindeki bütün delikleri buldu. Bulduktan sonra bunları gruplandıracak. Gruplandırdıktan sonra da bakın buradan find yapabilirsiniz. Find yaptığınız anda size bulduğu bütün delikleri gösterecektir. Bakın. Şu an gördüğünüz gibi bütün delikleri gösteriyor. İsteyen arkadaşlarım mesela belli bir çaptaki deliği bulmak istiyorsa buradan filtreleme yapabilir. Örnek vermem gerekirse Hole Diameter'a gelip şey diyebilir. Mesela 0 ile 10 çapı arasındaki delikleri bul. Mesela ondan büyük delikleri bulmaz. Veya buradan filtreleme değil de delik yüksekliği 15 mm'ye kadar olan delikleri bul gibi burayı filtreleme olarak kullanabilir veya kalır. Renkle de filtreleme yapabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse şuradaki burç deliklerini iç kısımlarını yeşile boyamış olsaydık buradan Pick from Model deyip o rengi seçip oradan da bulmasını sağlayabilirdik. Aynı renkleri de bulurdu. Ben şimdilik bunu yapmayacağım çünkü bütün delikleri delmek istiyorum. O yüzden hepsini bulmasını istiyorum. Buradan find yapıp buldu. OK'ledim. Takıma geldim. Seç. İlk uygulamak istediğim center drill yani punta matkabı. Dörtlük bir puntayı aldım. Level'a geldim. Delik deliklerini düzenle diyorum. Bakın buradaki artık drill operasyondaki gibi sistematik olarak burada yer almıyor. Buradan düzenleyebiliyorsunuz. Buraya girdikten sonra her bir grubun derinliğini şuradan istediğiniz takdirde çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Ben şimdi ne yapmak istiyorum? Punta matkabıyla bir ön delik açmak istiyorum. Drill depth yani delik derinliğine geldim. Şuraya 3 yazdım ve bunu hepsine uygulamasını istediğim için all diyerek kaydet dedim. Şu an bütün delikleri 3 milimetrelik bir punta matkabını kullanıyorum. Kaydet hesapla. Simülasyon. Katı simülasyon. Arkadaşlar simülasyon bitti. Şuradan izleyebilirim. Biraz yavaşlatalım. Şuradan kontrol ettiğimde bakın bütün deliklerde punta operasyonunu uyguladım. Şimdi ne yapacağım? Aynı operasyonu şuradan kaydet kopyala diyorum. Hemen altına zaten kopyasını çıkardı. Ağaçtan görebilirsiniz. Bu ilk yapmış olduğum operasyon punta operasyonuydu. Şuradan delik derinliklerini kontrol ettiğimde bakın en küçük çapımın 4.2 olduğunu buradan görüyorum. En küçük çapım 4.2. Bundan sonra tekrardan operation'a geliyorum. Sağ tuş add minic operation drill recognition diyorum. Alıyorum. Buradan tekrar new diyorum. Find. Delikleri tekrardan buldu zaten. Takıma geliyorum. Seç diyorum. Buradan 4.2'lik matkabımı alıyorum. Çok pardon. Puntayı seçtim. Şuradan matkaba çift tıkladım. Matkabın çapını 4.2 olarak buradan ayarladım. Bunlar da otomatik olarak değişti zaten. OK'ledim. Level'a geldim. Derinlik derinliğini düzenle dedim. Arkadaşlar zaten programda fark ettiyseniz her bir grubun çapını ve derinliğini program kendisi otomatik olarak görüyor. Sizlerin burada bir şey yapmasına gerek yok. Sadece şunu yapabilirsiniz. Mesela delik derinliğini burada örnek görüyorum. Grup 1'de 26 görmüş. Grup 2'de 17 görmüş derinliği. Sizler isterseniz bu derinliği buradan derinlik tipi kısmından cutter tip değil de full diameter yapabilirsiniz. Full diameter ne işe yarıyor? O da şunu kullanıyor aslında. Mesela şöyle bir parçamızı çizelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi matkabın uç açısı 118 derece. Eğer cutter tipi kullanırsanız referans olarak şu noktayı alıyor. Delik örnek veriyorum. Buradan başlasın. Burada bitsin dediğiniz takdirde matkap kendini şöyle sınırlandırıyor. Ama bunu full diameter yaparsanız şuradaki havşeyi referans alıyor. Doğal olarak da matkap şöyle geliyor.
Mesela patlaması gereken deliklerde bunu full diameter yapmak zorundasınız. Ama ben şimdilik bunu değiştirmiyorum. Full diameter olarak burada seçili bırakıyorum. Hatta istersen bunu hepsine kaydet de diyebilirim. Şu an bütün delikleri full diameter yaptım. Teknolojiye geldim. Sadece burada G81'i değiştirmek zorundayım. Çünkü delik derinlikleri fazla olan kısımlarda gagalamayı kullanmak zorundasınız. Buradan geldim G83 gagalama programını tercih ettim. Diğer adı packing zaten biliyorsunuz. G83 çevirimin adı. Peki gagalamada ne yapabiliriz? Gagalamada iki tane yöntem var aktif olarak kullandığımız. Bunlardan bir tanesi yazmış olduğumuz step down'a göre. Örnek ben step down'a 4 yazdım. 4 milimetre girdi. Full geri çıktı. Bir 4 daha girdi. Full geri çıktı. Bir 4 daha girdi. Full geri çıktı. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem step down bir de R değeri 2 yazdım. 4 milimetre girdi. 2 milimetre geri çıktı. Bir 4 milimetre daha. Bir 2 milimetre daha geri çıktı. Bir 4 milimetre daha. Bir 2 milimetre daha geri çıktı. Şu ikinci yöntem size biraz zamandan kazandıracaktır. Sadece burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Talaşın kırılıp boşaltılması. Yani matkabın helis kanallarından talaş rahat bir şekilde boşaltılabiliyorsa parçanızda sorun yok demektir. Bunu kullanabilirsiniz. Ama parçanız biraz daha sert bir parçası ve talaşı boşaltmakta matkap zorlanıyorsa doğal olarak o zaman birinci yöntemi tercih edeceksiniz. Geldim dataya tıkladım. Diyorum ki ben her 4 milimetrede bunu yes yaparsam şuradaki değerin bir anlamı kalmıyor. Çünkü full geri çıkıyor zaten. Ama bunu no dersem ne kadar geri çıkması gerektiğini buradan belirtiyorum. Okey. Kaydet hesapla. Bitti. Aynı şekilde bu programı kaydet kopyala yapıyorum. Altına kopyasını aldı. Takıma geldim. Ama önce arkadaşlar şeyden bir kontrol edeyim. Çapı hatırlayamadım çünkü. 4.2'lik matkaptan sonra kullanmam gereken çap 6.5. Takıma geldim. Seç. Buradan yeniden diril matkap alıyorum. Matkap çapını 6.5 veriyorum. Okeyliyorum. Level'a geliyorum. Delik derinliklerini düzenle. Buradan 4.2 çapı iptal ediyorum ve geri kalan delikleri 6.5 matkapla deliyorum. Kaydet kopyala. Şu an deldim. Tekrar kaydet kopyala. Takıma geliyorum. Seç. Yeniden matkabı alıyorum. Bu sefer 6.8'lik matkabı alıyorum. Okey. Level'a geliyorum. Delik derinliklerini düzenle. Buradan bu sefer de 6.5'luk deliği iptal ediyorum. Çünkü 6.8'lik matkap kullanıyorum. Bunu 6.5'a gönderirsem deliği büyütmüş olurum. Geri kalan 3 tane deliği delebilirim ama. Kaydet hesapla diyorum ve bu şekilde aşama aşama giderek delikleri bitiriyorum. Arkadaşlar bununla ilgili herhalde kafada soru işareti kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Ama sorusu olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına belirtebilirler. Daha açıklayıcı bir video da hazırlayabilirim. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.